Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için kolay ve hızlı 6-12 aylık bebekler için uygun tığ işi kare motiften bebek patiğinin yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım bebek patiğinin ebatını büyütmek veya küçültmek için yapmanız gereken tüm ölçüleri video içerisinde adım adım anlatacağım. Ve patiğin yapılışında iki renk kullandım. Kullanmış olduğum iplerin markası Himalaya anti-peeling özelliğe sahip bebe yünleridir. Şu şekilde bilgilerini de göstereyim. Tığ numarası olarak ise 2,75 milim ile bebek patiğini öreceğiz. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden patiğin yapılışına başlayalım. Kare motifin yapılışına sihirli halka yaparak başlayalım. 3 zincir, halkanın içerisine 2 ikili trabzan, 2 zincir, aynı boşluğun içerisine 3 trabzan, 2 zincir, aynı boşluğun içerisine 3 trabzan, 2 zincir ve halkanın içerisine son kez 3 trabzan yapalım. Toplam 4 tane trabzan grubu oluşturmuş olduk. 2 zincir ve ilk zincirin tepesinden başlayarak 2 zincir boşluğuna kadar kaydırma yapalım. Sihirli halkanın ipini sıkıştıralım ve ilk 2 zincir boşluğuna tekrar kaydırma. 3 zincir, halkanın içerisine 2 trabzan, bir trabzan, 2 zincir, aynı boşluğun içerisine 2 trabzan yapacağız. Fakat ikinci trabzanı yaparken beyaz renge geçiş yapalım. Ve pembe ipi alttan yürüterek alttaki 3 trabzanın tepesine yan yana 3 trabzan yapacağız. Üçüncü trabzanı yaparken arkadan pembe renge geçiş yapalım. Bu kez beyaz ipi alttan yürüterek alt sırada gördüğümüz tüm 2 zincir boşluklarına pembe renk ile 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapacağız. Beyaz renk ile ise alttaki 3 trabzanların tepesine yan yana 3 trabzan yapacağız. Beyaz ipi alttan yürütmeyi unutmayalım. Ve daima son trabzanları yaparken renk değişimi yapacağız. Pembe ipi alttan yürüterek beyaz renk ile yan yana 3 trabzan, üçüncü trabzanı yaparken arkadan pembe renge geçiş yapalım ve 2 zincir boşluğuna beyaz ipi alttan yürüterek 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim.
Ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman beyaz renk ile alttaki 3 trabzanın tepesine yan yana 3 trabzan yapacağız. Ve son trabzanı yaparken de aynı zamanda pembe ipi alttan yürütmeyi unutmayalım. 3 trabzanı yaptım. Beyaz renk ile devam edeceğimiz için ilk zincirin tepesine kaydırma yapalım. Ve ikinci sırayı bu şekilde tamamlamış olduk. 3 zincir, alttaki trabzanın tepesine ikili trabzanı yaparken beyaz renge geçiş yapalım. Ve köşeye pembe renk ile 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapalım. Köşedeki ikinci trabzanı yaparken tekrar beyaz renge geçiş yapıyorum ve sonraki köşeye gelene kadar pembe ipi alttan yürüterek beyaz renk ile alttaki trabzanların tepesine yan yana ikili trabzan yapacağız. Son ikili trabzanı yaparken pembe renge geçiş yapalım ve bu sırada da tüm köşelere pembe renk ile 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapacağız. Daima köşelerdeki son ikili trabzanı yaparken beyaz renge geçiş yapalım ve tüm kenarlarda beyaz renk ile birinci kenardaki işlemi tekrar ederek sıra sonuna kadar devam edelim. Pembe ipi de alttan yürütmeyi unutmayalım. Ve son kenara yaklaştığımız zaman alttaki trabzanların tepesine beyaz renk ile ikili trabzan yaparak devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman 3. zincirin tepesine kaydırma yaparak sırayı tamamlayalım. Kenarlarda beyaz kullandığımız için köşe zincir boşluğuna gelene kadar beyaz renk ile devam etmemiz gerekiyor. O yüzden 3 zincir ve köşeye gelene kadar alttaki trabzanların tepesine beyaz renk ile ikili trabzan yapalım ve pembe rengi de alttan taşımayı unutmayalım. Son ikili trabzanı yaparken pembe renge geçiş yapalım ve köşeye pembe renk ile 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapacağız. 3. sıradan sonra her sırada desen kendisini tekrar edecek ve pembe renk ile alt sıradaki köşelerde bulunan 2 zincir boşluklarına 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapacağız ve beyaz rengi alttan taşıyacağız. Kenarlarda bulunan trabzanların tepesine ise beyaz renk ile yan yana ikili trabzan yaparken de pembe rengi alttan taşıyacağız.
Bu şekilde dördüncü sırayı da tamamlayalım. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman 3. zincirin tepesine kaydırma yaparak sırayı tamamlayalım. 3 zincir ve köşeye gelene kadar alttaki trabzanların tepesine beyaz renk ile yan yana ikili trabzan yapacağız ve bir alt sıradaki işlemleri tekrar ederek bu şekilde toplam 15 santimetreye ulaşana kadar kareyi yükseltmeye devam edebilirsiniz arkadaşlar. Bebek patiğinin ebatını küçültmek isterseniz sıra sayısını düşürebilir. Ayakkabının ölçüsünü yükseltmek isterseniz de sıra sayısını yükseltebilir ve yetişkin için yapmak isterseniz de aynı yöntem ile sıraları artırabilir ya da azaltabilirsiniz. Ve ben kamera arkasında hem sağ ayak hem de sol ayak için 2 tane kareyi ördüm ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesine kaydırma yaptım. Bir zincir yaptıktan sonra ipi keserek ilmeklerin arkasından gizleme işlemini yaptım ve yapmış olduğumuz bu karenin şu anki ölçüsü görmüş olduğunuz gibi yaklaşık 15 santimetre. Şimdi ayakkabının dikme işlemine geçeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde ikiye katlayacağız. Fakat dikme işlemini yaparken iç yüz birbirine bakacak vaziyette tersten ikiye katlayalım. Bakın burası kayma dikişlerini yapmış olduğumuz nokta. Özellikle buranın ayakkabının tabanına gelmesine dikkat edelim. Ve bu şekilde katladığımız zaman yaklaşık 7-7,5 santimetrelik bir alanı bebek patiğinin boğazı için ayıracağız ve şu şekilde katlayacağız. Patiğin arka tarafını dikeceğiz. Buradaki köşe noktasındaki 1 santimetrelik alanda zikzaklar yaparak topuk bölümünde büzme işlemini yapacağız ve tekrar dikmeye devam ederek parmak uçlarındaki alan içinde 5 santimetrelik alan kalana kadar dikmeye devam edeceğiz ve bu nokta içerisinde bu şekilde üçgen katlayarak hem alt tarafı hem de yukarı tarafı dikerek bebek patiğini tamamlamış olacağız.
Patiğin kenarlarında beyaz renk kullandığım için dikme işlemini de beyaz renk ile yapacağım arkadaşlar. Ve ilk öncelikle boğaz bölümü için gerekli santimetre ölçüsünü ayarlayalım. Yaklaşık 7,5 santimetreyi ayarladım. Şu şekilde her iki ilmeği birden alarak buraya düğüm atalım. Ve şimdi köşeye gelene kadar dikme işlemini yapalım. Ve tam köşe zincir boşluğuna geldiğimiz zaman topuk bölümü için karşılıklı zikzaklar yapacağız. Parmak uçları noktasındaki 5-6 santimetrelik alana gelene kadar dikmeye devam edeceğiz. Ve üçgen olarak birleştirdikten sonra hem alt hem de üst noktayı dikeceğiz. Evet, patiğin tüm dikme işlemlerini tamamladıktan sonra iç kısmını dışarıya doğru çıkartalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi tabanı da gayet muntazam oldu ve burası da topuk bölümü. Bu şekilde uzun çorap şeklinde de kullanabilirsiniz. Ön tarafı katlayarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.